Herkese merhaba. Çiçek serimize devam edelim. Bugün de karanfil yapalım şöyle. Çok güzel oldu. Çöp şiş lazım bize. Makas, 2 milim tığ, çok az bir boncuk elyaf. Şöyle yeşil ve kırmızı koton iplerim var. Yeşil ile başlıyoruz. Öncelikle bir sihirli halka yapıyorum. Şöyle ipimi çapraz yaptım, üst üste koyup içinden tığımı geçirdim, ipimi aldım ve çıkardım. Bir tane zincir çektim. Sihirli halkanın içine 5 tane sık iğne yapacağım. Bu 1, 2, 3, 4 ve 5. 5 sık iğne yaptıktan sonra içindeki ipi çekip sıkılaştırdım iyice. İlk yaptığım sık iğnenin tepesine batıyorum. Tabii ki biraz ilk sıra olduğu için zor oluyor. İnce bir tığla batayım ben de, yapabilirsem. Şöyle ilmek kaydırma yapıyorum. Bir üst sıraya zincirle geçeceğim. Bu sırada her bir sık iğnenin tepesine 2 tane sık iğne yapacağım. Arttırmalar yapacağım. Sıra sonunda ikinci sıra, yani ikinci sıramın sonunda 10 tane sık iğnem olacak. Bu ikinci arttırmayı da yaptım. Şöyle şu şekilde üstüne almadan batıyorum, çıkarttım ve çıkardım. Bu 1, aynı yuvaya battım, çıkardım. Bu da 2 arttırma yaptım. İkinci sırayı bitirdim ve son arttırmamı yaptıktan sonra ilk yaptığımın tepesine battım ve ilmek kaydırma yaptım. 2 tane zincirle bir üst sıraya geçiyorum. Üçüncü sıramda ise trabzan yapacağım. Trabzan yapmak için üstüne alıyorum. Yandaki boşluğa batıyorum. 2 kere de çıkartıyorum. Bu birinci trabzanım oldu. Aynı yuvaya 2 kere batacağım. Bütün sıra sonuna kadar öyle yapacağım. Arttırmalar yapacağım. 10 tane olan sık iğnenin tepesine çift batacağım. 20 tane ikili trabzanım olacak sıra sonunda. Gördüğünüz gibi aynı yuvaya battım, çıktım ve trabzan yaptım. Her bir yuvaya 2 tane yapacağım. Sıra sonuna kadar yapıp geliyorum. Şimdi 4. sıraya geçiyorum. Bir üst sıraya tekrar ilmek kaydırmayla birleştirdim ve 2 tane zincirle çekiyorum. Çünkü yine bu sırada ikili trabzan yapacağım. Bu sefer her bir boşluğa bir tane batacağım. 20 olan ikili trabzan sıramı 20 olarak tamamlayacağım. 4. sıramı bitirdim. 5. sıraya geçiyorum. Tekrar ilmek kaydırmayla bir üst sıraya geçiyorum. Zincirler çekiyorum, 3 tane ya da 2 tane de olabilir. Elinizde sıkılığına göre tekrar ikili trabzan arttırmaları yapacağım. Bu sefer bir arttıracağım, bir öreceğim. Şu ilk arttırmamı yaptım. İkinci tekli trabzan ikili trabzan öreceğim tekrar. Tek bir tane batacağım. Bir arttırdım, bir ördüm. Şimdi bunu tekrar arttırmam gerekiyor. Sıra sonuna kadar peş peşe arttırmalar yapacağım. 10 tane arttırma yapmış olacağım burada. Bir örüp bir arttırdığım için 20 ilmeğim sıra sonunda 30 ikili trabzan olmuş olacak sıra sonunda. Bir daha söylüyorum. Bir arttırdım, bir ördüm, bir arttırdım tekrar. Şimdi yine üstüne alıp yandaki yuvaya batacağım. Şöyle bir örmüş oldum tekli olarak. Bu sefer arttırma yapacağım ikili trabzan ile. Sıra sonuna kadar 30 tane ikili trabzanım olacak.
Şimdi bitirmiş olduk. Yeşil iple de bu zaten sondu. Onun için şöyle bir ilmek kaydırma yaptım. Yeşil ipimi kesiyorum. Çiçeğimi yapacağım. Renge geçeceğim. Şimdi kırmızı ipimi takacağım üstüne. İsterseniz siz koparmadan da yapabilirsiniz. Ben koparmayı tercih ettim daha düzgün dursun diye. Şimdi öncelikle zincir çekeceğim 3 tane. Çünkü tekrar ikili trabzanlarla devam edeceğim. 3 tane zincir çektim. İpimi de içeriden yürüteceğim. Aynı deliğe 2 tane yapacağız sıra sonuna kadar. Bu bizim 6. sıramız oluyor. 30 olan trabzanım sıra sonunda 60 olacak. Çünkü her birine çift batacağım. Her bir yuvaya 2 tane ikili trabzan yapacağım. Şimdi bu birinciydi. Aynı yuvaya bir daha batıyorum. İkinci trabzanımı yapıyorum. Üstüne alıyorum. Yandaki yuvaya geçiyorum. Bu birinci trabzanım. Bu da ikinci trabzanım. Sıra sonuna kadar bu şekilde arttırma yaparak devam edeceğiz. Yapıp geliyorum. Bu sıramızı bitirdik. Bir üst sıraya yani 7. sıraya yine tekrar aynı şekilde ilmek kaydırma ve 3 tane zincirle çıkıyorum. Şurada kalan ipi keselim. Alttan yürütük nasılsa. Bu sefer 2 kere alıyorum tığımın içine. Çünkü üçlü trabzan yapacağım. Tekrar arttırmalarla devam ediyorum. Şöyle 2 kere alıyorum tığımın üstüne. Boşluğa batırıyorum. Çıkartıyorum. Üstünde 4 tane ip var. Şu 2 çıkartıyorum 3 kereden. Bu birinci oldu. Aynı yuvaya bir tane daha batıyorum. Tekrar 1 2 3 kere de çıkartıyorum. Sıra sonuna kadar her bir yuvaya 2 tane üçlü trabzan yaparak devam edeceğim. Sıra sonunda 120 tane üçlü trabzanım olacak. Bu birinciymiş. Şimdi aynı yuvaya ikinciyi de batalım. 1 2 3 kere de çıkartıyoruz. Bir kez daha göstereyim. Üstüne 2 kere doladım tığımın. Yandaki boşluğa battım. Tığımda 4 tane ip var. 2 de 2 çıkarttım. 3 kereden çıkartıyorum. Tekrar doladım, battım. Bu birinci, bu ikinci, bu üçüncü de çıkartıyorum. Sıra sonuna kadar aynı şekilde dolduracağım. Arttırma yaparak dolduracağım. Son arttırmamı da birlikte yapalım, ikili trabzan arttırmasını. 7. sırayı bitirelim ondan sonra. Üstüne 2 kere doladım. Aynı yuvaya battım ve bitti. İlk yaptığımız zincirlerin tepesine ilmek kaydırma yaptık. 3 tane zincir çekiyoruz. Bu son sıramız. Bu son sırada süsleme yapacağız. 3 zincir, 2 3 yandaki boşluğa sık iğne. 1 2 3 tane zincir çekeceğim. Hemen yandaki boşluğa sık iğne ile geçeceğim. 1 2 3 tane zincir, yandaki boşluğa bir sık iğne. 1 2 3 zincir, yandaki boşluğa sık iğne. Bütün bu yaptığımız örgünün etrafını 3 zincir, bir sık iğne ile geçeceğim. 3 zincir çektim, tekrar sonunu birlikte yapalım diye geldim. Bir sık iğne yaptım.
3 zincir çekiyorum son kez ve son sık iğnemi tepesine battım ve ilmek kaydırma yaptım. İpimi keseceğim. İpimi kesip araya saklayacağım daha sonra. Şu iç kısmına birazcık elyaf dolduracağım. Yeşil kısmına çok fazla olmasın. Maksat hani şeye taktığımız zaman sapını dik dursun. Evet, şöyle biraz elyafla doldurdum. Şu ipimi de gizleyeceğim. Öncelikle şu ipimi arada yürütüp gizlemem gerekiyor ki çirkin bir görüntüsü olmasın. Şöyle aşağı doğru yürütüyorum. Aralarda. Bir de böyle aldık mı tamamdır sanırım. İster iğne yardımıyla isterse tığ yardımıyla yapın bu işlemi. Daha sonra ipinize bir miktar yeşil ipinize bir iğne takın. Şöyle şu yeşil kısımları dikelim birlikte. Öncelikle iğnemizi sabitleyelim. Düğüm attığımız yerden iyice büzmemiz gerekiyor bunu dikerek. Yani bu elyaflar içeride kalacak. Büyük büyük teyeller atıyorum iç kısımda. Şöyle gördüğünüz gibi çektiğim zaman torba gibi büzmesi gerekiyor. Evet, iyice büzdüğüne emin olduysanız bir iki de böyle şuradan çıkartıp takalım. Şöyle karşıdan da çıkartalım ki öyle içi açıldığı zaman elyaflar görünmesin diye. Eğer ki tel takacaksanız içine önceden telinizi içine sabitlemeniz gerekiyor. Çünkü ucunu kıvıracaksınız. Ama benim gibi çöp şiş takacaksanız sıkıntı yok. Önce kapatıp sonra çöp şişinizi takabilirsiniz içine. Ama tel öyle değil. Telin içini kıvırıp öyle koyuyoruz içine. O yüzden önceden telinizi takın çiçeğinizin içine. Daha sonra bu işlemi yapın. Evet, kalan ipimizi de içeriye gizliyoruz ve çiçeğimiz tamam. Daha sonra şöyle çöp şişimizi takacağız ve silikon yapıştırıcı ile yapıştıracağız. Evet, şimdi yaprağını yapıyorum. Zincir çekeceğim. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 tane zincir çektim. İkinciden itibaren sık iğne ile dolduracağım. Ve şöyle arasına incecik bir telim var. Bilmiyorum görünüyor mu kamerada. Şöyle yapınca görünüyor. O tellerden koyacağım. Yaprağın kolay şekil alması için. İkinciden itibaren teli de zincirin arasına katarak sık iğne ile dolduruyorum üstüne. 11 zincir çektim. Şimdi 9 tane sık iğne yapacağım üstüne.
Her bir kanadına bir tane sık iğne yapacağım. 9 tane. Şöyle 3 oldu. 4 oldu. Teli arada yürütüyorum gördüğünüz gibi. Şimdi son zincirin içine 3 tane sık iğne yapacağım. Tel yine arada kalacak. Yürüteceğim onu. Şu bir. Yine aynı yuvaya batıyorum. Bu 2. Yine aynı yuvaya batıyorum. Bu 3. 3 tane sık iğne yaptım. Artık her bir sık iğnenin karşısına döndük şimdi. Zincirimizin karşı tarafına geçtik. Her bir sık iğnenin karşısına yine bir sık iğne yapacağım. Yani 10 tane sık iğne, 9 tane daha yapacağım pardon. 10. zaten arttırma yapmıştık. Köşede kalıyor. Şöyle her birinin karşısına bir sık iğne yapıyorum. Şu şekilde. Şimdi başlangıçtaki zincirimizin ucunda artan ipi de ve teli de arada yürütüyorum gördüğünüz gibi. Böyle arada kalıyor. Şöyle bir ilmeğe batıyorum. Şöyle karşıdan aldığım zaman arada kalmış oluyor bu şekilde. Bu şekilde devam ediyorum. Birlikte yürüterek. Şimdi son sık iğneye şöyle başlangıç yerim, döndüğümüz yer, başlangıç demeyelim de şöyle battım ve bir ilmek kaydırma yaptım. Tellerimin uçlarını şuradan birleştirdim. Bir zincir çektim ve kesiyorum ipimi. Birazcık uzun keseceğim ki sökülmesin diye. Şu şekilde yaprağım da tamam. Böyle uzunca bir şey. Çiçek sapı için bir adet çöp şişin üstüne ip saracağım, yeşil ip. Şöyle yukarıya doğru çıkardım. İlmek başlar gibi yaptım ilk önce. Çünkü daha silikon tabancam ısınmadı. Onun ısınmasını beklerken şunu sarmak istiyorum. Şöyle sımsıkı sarıyorum. Birazcık sardıktan sonra şöyle bir deniyorum. Diyelim ki taktığımızı düşünelim üstüne çiçeği. Şu şekilde. Yaprağı biraz daha aşağıda yapalım. Böyle iyi herhalde. Şöyle birazcık daha. Yaprağını şöyle takacağız. Tersi böyle yüzü yüzüne bakacak şekilde. Şöyle çiçeği çıkartalım ki görünsün. Bir miktar sardık. İstediğimiz uzunlukta artık nasıl gözünüze güzel geliyorsa oradan itibaren yaprağımızı alıyoruz. Şöyle bu yüzü, bu da tersi. Şu tersi dışa gelecek. Yüzü de sapın üstüne gelecek şekilde şöyle koydum. İpleri aşağı doğru aldım tellerle birlikte, içinde çıkanları. Sara sara üstüne gidiyorum. Hem tel arada kalıyor hem de kendi ucundan sarkan ip. Üstüne şöyle güzelce sarıyorum. Şöyle aşağıya kadar saracağım ve silikon yapıştırarak sıcak silikonla sabitleyeceğim. Şimdi çöp şişimizin ucuna bir miktar sıcak silikon damlatıyoruz. Soğumadan hemen şu çiçeğimizin içine sıkıştırıyoruz iyice. Karanfilimiz bitmiş hali böyle oldu. Şu şekilde. Eğer ki teliniz birazcık daha kalın ve sert olursa yaprağınız daha dik duracaktır. Benimki birazcık yumuşak ve incecik olduğu için böyle dimdik durunca daha güzel oluyor. Nasıl, beğendiniz mi?